Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınızın yanında size eşlik edecek hangi öğün olursa olsun keyifle yiyeceğiniz çok güzel bir tarif hazırladım. Hadi buyurun başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımıza 200 mililitrelik su bardağımızla tepeli olmayacak şekilde tam 6 su bardağı un alıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra bir kez karıştırıyoruz. Hemen ardından fazla maya kullanmayacağız. Bir çay kaşığı kadar maya kullanıyoruz. Instant kuru maya tercih ettim ben. Unla direkt karıştırabiliyoruz biliyorsunuz. Evet, artık suyumuzu ekleyebiliriz. Aynı bardak ölçüsüyle 6 su bardağı un kullanmıştık. 3 su bardağı da yani unun yarısı kadar da su kullanıyoruz. Evet, önce tahta kaşığımla şöyle bir toparlıyorum. Ardından 2-3 dakika olacak şekilde elimle yoğuruyorum. Şu an çok yapışkan, yoğurma işleminde zorlanabilirsiniz. Ama şöyle fazla değil 2-3 dakika yoğurduktan sonra biraz dinlendireceğiz. Üzerini bir poşetle kapatıp 15 dakika dinlendiriyorum. Çok az mayayla yapmak istedim. Dilerseniz mayasız da yapabilirsiniz. Maya kullandığımız zaman daha geç bayatlıyor. Bu yüzden mayalı tercih ettim. Evet, dinlendirdikten sonra fazla değil, yarım su bardağı, belki biraz daha az un kullanarak şimdi hamurumu 5 dakika güzelce yoğuruyorum. Bu aşamada hamuru fazla sertleştirmemek için kontrollü bir şekilde un ekleyelim. 1-2 yemek kaşığı benim için yeterli oldu. Yani yarım su bardağı kadar. Evet, hamuru bezelere dönüştüreceğiz. Bu yüzden tepsimizin altını sıvı yağla iyice yağlıyoruz. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp onları yuvarlayıp tepsimize yerleştireceğiz. Tam 10 adet bezem oldu benim. Daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Ama ideal ölçü 10 adet olması. Bezelerimi hazırladıktan sonra tekrar üzerine bolca sıvı yağ gezdiriyorum. Ve tekrar üzerine buzluk poşetimle kapatıp bir 20 dakika kadar daha dinlendiriyorum. Bezeler dinlenirken ben de kullanacağım diğer malzemeleri göstereyim. 3 yemek kaşığı tereyağı ve bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ihtiyacımız var. Tereyağının sadece 1,5 yemek kaşığını kullandık. Fazla kullanmamıza gerek yok. Evet, çalışma alanımızı bolca sıvı yağla yağlıyoruz öncelikle. Dinlenmiş olan bezelerimizden bir adet alıp üzerine biraz sıvı yağ gezdirip elimizle önlü arkalı bu aşamada çevirerek inceltiyoruz. Dinlendirme süresini ne kadar artırırsanız ve ne kadar bol sıvı yağ kullanırsanız o kadar kolay bir şekilde açıldığını göreceksiniz. Açabileceğiniz kadar ince açabilirsiniz. 45-50 santim boyutlarında ben açtım. Sonrasında 4 eşit parçaya bölüyoruz ve her parçanın üçgenlerin kenarlarını içe doğru katlamadan önce şöyle yarım tatlı kaşığı kadar biraz daha az belki göz kararı tereyağı sürüyorum. Tereyağım sürülebilir kıvamda. Bunun da altını çizeyim. Sonrasında biraz çekiştirerek rulo yapıyoruz ve yaptığımız her bir ruloyu diğer parçanın
üçgen olan bölümüne yerleştiriyoruz. Bu sayede her bir katmerimizde onlarca kat olacak. Sizler için süre tuttum. Tek bir tanesini ne kadar sürede yaptım diye. Tek bir tanesini şekillendirmek 3,5 dakikamı aldı. Evet, artık sonuncu belime koydum ve bu şekil rulo yapıyorum. Rulo yaparken kenarlardan çıkmamasına dikkat edin. Parmağınızı da içe doğru muhakkak sıkıştırın. Evet, diğer bezemi de alıp yine aynı usulle açacağım. Bakın biraz daha yağ ekliyorum ve kolayca elimle genişletiyorum. Tariflerimin altına yorum yazan arkadaşların hepsine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeri gelmişken bunu söylemek istedim. Ve evet, bir miktar tereyağı sürdükten sonra tekrar kenarlardan içe doğru katlıyorum ve teker teker rulo yapıp üçgen olan diğer kesime yerleştireceğim. Bu tarz şekillendirmeyi ben de internette gördüm ve sizler için denedim. Sonuçtan memnun kalınca paylaşmak istedim. Hazırladığımız ruloları yine yağlı olan bezelerimizi aldığımız tepsiye koyuyoruz ve üzerinde tabii ki poşetle kurumasın diye kapatıyoruz. Ve artık son katı yapıyorum. Kenarları muhakkak içe doğru sıkıştırmayı unutmayalım. Ve hepsini tamamladım. Artık 15 dakika buzdolabında biraz yağ donsun diye bekleteceğim. Şimdi de dolaptan çıkmış halini görüyorsunuz. İlk aşamada her bir parçayı bakın kenarlardan içe doğru bastırıyorum. Sonrasında dik bir şekilde tutup yavaşça elimle bastıracağım. Bu aşamada hamurlarımız soğuk olduğu için fazla büyümeyecektir. Çay tabağından biraz daha büyük şekilde açmanız yeterli. Sonrasında diğerlerini de bu şekilde yaptıktan sonra oda ısısına gelecek ve kolayca istediğiniz oranda büyütebilirsiniz. Ara sıra katmerimi ters yüz ediyorum. Böylece eşit oranda genişlemiş olacak. Evet, kenarlardan bastırdım. Ortasına yine bastırıyorum ve elimle genişletiyorum. Ve nihayet hepsini tamamladım tezgahımda. Bakın yumuşacık oldu. Elimle dilediğim oranda büyütebilirim. Ben pasta tabağına yakın boyutlarda büyütmek istedim. Sizler dilediğiniz oranda büyütebilirsiniz. Ve tavamı ocağa aldım. İyice ısındıktan sonra katmerlerimi yerleştirdim. Ve sık sık hafiften bir tarafı kızardığı zaman diğer tarafını çeviriyorum. Çevirme işlemini sık sık yapıyoruz ki böyle daha yumuşak olsun. Ben döküm bir gözleme tavası kullandım. Sizler dilediğiniz herhangi bir tavayı yapışmaz bir tava olması şartıyla kullanabilirsiniz. Hepsini böyle bu şekilde yerleştirince böyle 2-3 seferde çabucak pişirme şansım oldu. Pişirme aşamasını da tüm detaylarıyla çekmek istedim. Evet, hafif kızardığında hemen almıyorum, çevirmeye devam ediyorum. Tüm bu işlemleri yaparken ocağım orta ateşte. Ve artık üst üste gelmeyecek şekilde pizza tahtama yerleştirebilirim. Evet, katmerlerimin tamamını bu yöntemle güzelce pişirdim ve artık sonuncusunu da yerleştirdim. Şimdi sırada iç yapısını göstermek. Katmerinizi elinize aldığınızda biraz böyle katlayın, büzüştürün ki böyle bu şekil iç katmanları ayrılacaktır birbirinden.
Tarifle ilgili eğer denediğiniz zaman sorularınız olursa, mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışıyorum. Ve bugün de bir tarifin sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen tariflerime beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı esirgemeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.